Efe'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli olarak yapımı çok kolay bir örgü modeli göstermek istiyorum. Sadece düz örgüyle yapılıyor. Sadece düz örgü ile nasıl güzel bir model ortaya çıktığını şimdi hep birlikte göreceğiz. Modelimiz tekli sayılardan hazırlanıyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayılardan ayarlarsanız tam denk gelecektir. Ben 15 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda ilmeklerimi hazırladım. Bunu bir sıra olarak sayıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve ilk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir sıra ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Dediğim gibi örgü sadece düz örgü ile yapılıyor. Hem arka yüzde hem ön yüzde ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şu anda örgümün ön tarafındayım ve burada ön tarafta renk değiştirmem gerekiyor. Hemen diğer rengime geçiyorum. Başlangıç kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğin içerisine değil, burada bakın düz ördüğümüz ilmeğimizin sırası bir alt boşluğuna batarak örüyoruz. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki ilmeğin içerisine değil, bir alt sırasına batarak örüyoruz. İlmekleri düz örerken arkadan değil, benim gibi ön taraftan girerek çevirin. Bir ilmek düz örüyoruz. İkinci ilmeğin içerisine girerek değil, bir alt sırasına girerek düz örüyoruz. Sıra boyunca ilmekleri düz örüyoruz fakat bir tanesini ilmeğin içerisine, sonrakini ilmeğin bir alt sırasına girerek örüyoruz. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Örgümün arka tarafında herhangi bir işlem yapmıyorum. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Dediğim gibi ilmekleri düz örerken benim gibi ön taraftan girerek yönlerini çevirmeniz lazım. Her renk 2 sıradan oluşuyor. Böylece açık renk ipimizle 2 sırayı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar örgümün ön tarafındayım. Hemen renk değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi aynen örüyorum. Bir önceki sırada ilmeğin içerisine değil, bir alt sırasına batarak örmüştük. Bu defa bu ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonraki ilmeğin içerisine değil, bir alt sırasına girerek örüyoruz. Burada modeli kaydırmamız gerekiyor. Bir önceki sırada bu ilmeği alt sırasına batarak örmüştük. Bu defa ilmeğin içerisine girerek örüyoruz. Bu ilmeği ise alt tarafına bir alt sırasına girerek örüyoruz. Bir tanesi ilmeğin içerisine, sonraki ilmeği alt sırasına girerek örüyoruz. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Birisini ilmeğin içerisine, diğerini ilmeğin alt sırasına girerek örüyorum. Örgümün tekrar arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Örgümüz hem arka yüzde hem ön yüzde düz olarak örülüyor. Sadece ön tarafta işlem yapılıyor.
Tekrar sıramı tamamladıktan sonra açık renk ipime geçiyorum. Sürekli aynı işlemleri yapıyoruz ama her defasında kaydırarak uygulamamız gerekiyor. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Bir önceki renkte bu ilmeği içine girerek örmüştük. Bu defa alt sırasına girerek örüyoruz. Sonraki ilmeği içerisine girerek. Bir defa baştaki ilmeği kaydırdığınız zaman devamında aynı şekilde örerek tamamlamanız gerekiyor. İlmeğin bir alt sırasına batarak düz örüyorum. Sonraki ilmeği içine batarak örüyorum. Burada bakın bir alt sırasına girerek örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka tarafta ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Sadece ön yüzde işlem yapıyoruz. Sürekli düz örgüde örüldüğü için herhangi bir kıvrılma da yapmıyor. Örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Şu şekilde bir parçada çalıştım. Sadece bebek örgülerine değil, yetişkin örgülerine de kullanabileceğiniz bir model. Böyle hafif kabartmalı, minik diş diş görünen bir örgü modeli. İsteyenler için başlangıç lastiğini videonun alt tarafındaki açıklama bölümüne ekliyorum. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.